Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere daha önce Reels'lerde çok izlenen, çok beğenilen, hatta YouTube Shorts'larda da çok izlenip beğenilen bir videoyu detaylandıracağım. Çünkü bir dakikada verebildiğim kadar bilgi veriyorum. Fakat tabii ki yeterli değil, takdirinizdir. Bunu bu sefer 10 dakikaya sığdıracağız eğer bir aksilik olmazsa. Şimdi arkadaşlar, narsist kurbanından ayrıldığında ya da kurbanı terk ettiğinde en nihayetinde bu narsistle olan ilişki bittiğinde neler yaşanır? Narsist burada ne yapar? Öncelikle sizin çevrenizi dolduruşa getirir. Sizi çevrenizden kopartmaya ve kendini haklı göstermek için elinden geleni yapar. Sanki bütün bu ilişkinin bütün problemleri sizmişsiniz gibi davranır. Sizi her türlü konuda zaten suçlu çıkarmaya meyilli olan çevrenizi de kullanıp sizi haksız çıkartmaya çalışır. Bu sebepten dolayı narsistler zaten kendi çevresiyle sizi tanıştırmamak için elinden geleni yapar. Çünkü önce kendisini bir garantiye alma çabası vardır. Fakat bunun dışında ne olur? Sadece bu mu? Hayır. Buna rağmen dik durmaya devam ederseniz, narsistten ayrılmak için elinizden geleni yapıyorsanız bir durun düşünün neler yaşayacaksınız. Bir, çevrenizi kullanacaktır. Bundan keyif alacaktır. Ama siz dimdik ayakta durun. İki, öfke patlamaları yaşayacaktır. Neden? Çünkü artık narsistin maskesini düşürdünüz. Artık narsist size karşı deşifre oldu. Bu öfke patlamalarının sonrasında ne olur? Çaresizce size geri dönme çabaları yapar. Ama burada öncelikle kendine hala haklı olduğunu ve haksız bir tarafı olmadığını göstermeye çalışır. Oysa zaten biliyoruz ki narsist özür dilemez. Narsist hatalıyım demez, hatasını kabul etmez. Ama özür dileyip hatalıyım diyorsa narsistlerde bu herhangi bir duygu barındırmıyordur. Sadece maskeyi çıkartıp başka maskeyi takıp çaresizce rol değiştirmeye çalışıyordur. Bunun gibi ufak tefek manipülasyonlar yapar. Peki bununla yeterli kalır mı? Hayır, çevreyi kullandı zaten. Sizi kötülemeye çalıştı. Öfke patlamaları yaşadı. Çaresizce her şeyi denemeye başlar. Bunlardan bir tanesi af diler, yakarmalara başlar. Bununla da sabit kalmaz. Eğer hala gücü elinde tuttuğunu düşünüyorsa sizi tehdit eder. Tehdit de sonuç vermeyince tekrar yalvarma yakarmalara geri döner ve en son tekrar çevreyi kullanır ve ardından ortalıktan kaybolmaya çalışır. Bu süreçte sizde ne gibi değişiklikler olur? Bu süreç sizin için çok sancılı, çok zor geçecek. Psikolojiniz belki harap olacak ama eninde sonunda kendi değerinizi, kendi kalitenizi, kendi saygınızı bulmuş olacaksınız. Daha kolay yenilenebilir ve daha kolay gelecek odaklı kendinizle ilgilenebiliyor olacaksınız. Tabii bu konuşulduğu kadar kolay sürmüyor. Bazen bu haftalar hatta aylar sürdüğü oluyor. Çünkü narsist beslendiği yeri inanın bırakmak istemez. Bu her çabası sizi çevrenizden soğutmak, sizi etrafınıza karşı değersizleştirmek için yapıyor. Çünkü çevreniz eğer narsisti sevip narsiste inanırsa siz değersiz kalacaksınız. Saygı görmeyeceksiniz. O yüzden narsiste muhtaç kalacaksınız gibi düşünüyor. Tabii bunlarla da sınırlı kalmıyor. Burada bir manipülasyon tekniği daha iyi oluyor. En başından sonuna kadar finansal özgürlüğünüzü elinizden almaya çalışıyor. Ya evinizi, ya arabanızı, ya işinizi, ya hayatınızı bir şekilde idame ettirmeniz için ufak ufak belli meblağlarda elinde tutmak için sizi finansal köleleştirme yoluna gidiyor. Çünkü kurban hiçbir şekilde ondan ayrılmaması lazım. O onun beslendiği kaynak olarak devam edecek ki narsist daha farklı kişilerle mesajlaşabilsin, buluşabilsin, görüşebilsin diye. Aslında burada narsistin karakter olarak ne kadar zayıf olduğunu da görüyoruz. Çünkü beslendiği nokta siz olduktan sonra iplerin sizin elinizde olduğunun farkında değil. Fakat şundan emin, siz onu terk edemezsiniz. Siz ondan gidemezsiniz. İşte bundan emin olduğu için bu manipülasyon tekniklerini sizlere rahatlıkla uygulayabiliyor.
Evet, narsist diyoruz, kişilik bozukluğu diyoruz, kötü insan diyoruz ama peki kurbanların hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Çünkü havadan gelen bir anda sevgi bombardımanıyla bir anda sizi geleceğine adapte edip sanki sizi kuyudan çıkartıyormuş gibi hareket eden insanlardan uzak durmanız lazım. Çünkü aslında kuyuda değilsiniz. Çıkabilecek bir noktanız varsa kendi çabanızla çıkmanız lazım. Çünkü baktığımızda narsistler de anne babadan, ebeveynden veya çocukluk arkadaşlarından gerekli sevgiyi görmeyip travmalarla devam ettiği için bu manipülasyonları, bu oyunları artık kendisine rol biçiyor ve oyun kurucu oluyor. Siz oyunda sadece yedek kulübesindesiniz. Oyuna dahil olamıyorsunuz bile. Eğer oyuna dahil olup oyun kurucu siz olursanız zaten narsisti avucunuzun içerisine alıyorsunuz. Bunun yöntemleri, teknikleri, taktikleri biz bunları mentörlüklerle, eğitimlerle veriyoruz. Peki bu ayrılma sürecinde narsist çevrenizi kullandı, öfke patlamaları yaşadı, çaresizliğini gösterdi, tehditlere başvurdu, sonra yalvarma yakarmalara girdi. Peki bitiyor mu bununla? Hayır. Narsistin son bir kozu daha var. Burada sizi kontrolü kaybettiğinden dolayı yeniden inşa etmenizi, kendinizi yeniden bulmanızı engelleme çabasıdır. Çünkü çevresine ve sizin çevrenize yeterince iletişime geçerek manipülasyonlarla kendisinin suçsuz olduğunu, ilişkide her zaman sıkıntı yaşayan kendisi olduğunu ve mağdur olduğunu göz önüne sermeye çalışacak. Bunun gene son kozu. İlk başladığı noktaya aslında geri dönüyor. Çevreyi kullanma. Diğer bütün aradaki manipülasyon teknikleri siz zaten belli bir bunalıma sokmak için. Ondan kopmamanız için. Çünkü narsist sizin yeniden inşa edilmenizi, kendinizi bulmanızı ve büyümenizi kabullenemez. Bu süreçte ayrılığınız bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü narsiste ayrılma düşüncesi, bittiği düşüncesi de yok. Mutlaka belli dönemler size dönmeye çalışacaktır. Belli manipülasyonlar uygulayacaktır. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranacaktır ve sürekli olarak sizin hayatınızda yer edinmeye çalışacaktır. Özellikle siz büyüyüp geliştikçe işte burada ne kadar çok kaybettiğini anlayacaktır. Ama yapmanız gereken nokta da siz büyümeye devam ederken iletişimi onunla sıfırlamanız. Hani diyoruz ya, biten ilişkiyi engellemeniz lazım. Gerçekten engellemeniz lazım. Küçücük bir cümlede bile manipüle olmamanız için. Engelleyin. Hayatınızdan yok edin narsisti. Aksi halde bittiğini o görmez, anlamaz. Çünkü bitti diye anlayacak bir kapasitesi yoktur narsistin. Arkadaşlar daha detaylı videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beğeni yapıp takipte kalıp yorumlara ben de yaşadım diyebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda da narsistlerle ilgili ya da toksik ilişkilerle ilgili nasıl başa çıkabileceğimizi detaylı anlatacak konularla birlikte sizlerle olacağım. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.